Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz minik minik motiflerden oluşan şahane bir bebek battaniyesi demek istiyorum ama sizler sadece bebek battaniyesi değil, yatak örtüleri, tek kişilik battaniyeler, yelekler, hırkalar ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Gerçekten yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Benim aldığım modelde arkadaşlar bu minik motifler dikilmişti. Dikilerek yapılması biraz zor geldi açıkçası. Yani zamanınızı alabilir. O yüzden ben örerek birleştirmeyi tercih ettim. Ama sizler dikerek de birleştirmek istiyorsanız bu motifleri minik minik yapıp bu şekilde dikebilirsiniz. Ben zaten şöyle karşıdan da size göstereceğim. Ekran kaydı alıp hangi renge nereye koyacağınızı şablona bakarak görebilirsiniz. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım kameramı, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bir sıra 3 tane yaptım. Bir sıra 2 tane yaptım. Yanlara da yarım. Ancak şöyle kare bir model elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bakın bir alta yine 3 tane çiçek yerleştireceğim. Daha sonra bir alta yine 2 ve 2 tane de yarım şeklinde istediğiniz ebata gelene kadar yapabiliyorsunuz. Kullandığım ipler Kartopu'nun bebi iplerini kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık. Eğer bebek battaniyesi yapmak isterseniz hemen tığımı da göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Sizler daha büyük, daha yumuşak olmasını isterseniz daha büyük tığları da tercih edebilirsiniz. Ama yumuşaklığı benim için gayet iyi diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına hemen geçmek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta bunu bitirmeyi düşünüyorum. Bir bebek battaniyesi yapmak istiyorum. Şöyle kenarlarını da bir sıra bittikten sonra bir sıra sık iğne veya tekli trabzan yapıp oyalama da yapabilirsiniz. Hemen videoya geçmeden önce küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle çiçeğin ortasından başlamak istiyorum. Şöyle sihirli bir halka yapıyorum. Şöyle ipimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Çektiğim zinciri bir trabzan sayıyorum. 12 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle 2 ilmek çekerek 12 tane ikili trabzan. Bakın 3 tane oldu. Şöyle ekranım hep kayıyor zannedersem. Tam odaklanmıyor. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle ipini tutuyorum. Sihirli halkamın iyice çekiyorum ve ortayı küçültüyorum iyice. İlk çektiğim zincirin tepesine başını dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada çok sağlıklı bir geçiş yapmak amaçlı şöyle önümdeki trabzan tepesine tekrar başını dolamadan batıp tekrar bir kaydırma daha yapıyorum ki şurada sağlıklı bir geçiş yapmış olalım. 1 2 3
Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. Hemen dibine batırıyorum zincirimin. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen onun yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. 2 zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Burada arttırma da yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi şurada köşemizi yapmış olduk. Şurada bir tane trabzanımız var. Hemen yanındaki trabzan tepesine batırıyorum. Bu trabzan tepesine 2 tane yapıyorum. Bakın aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Tekrar yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Burada bakın şöyle 4 tane oldu mu anlayın ki burada 2 zincir çekeceğiz. 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıp köşemi yapıyorum burada. Bakın bu şekilde. Başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batırdım. Aynı trabzan tepesine 2 tane. Tekrar başını doluyorum. Onun yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıp tekrar bir köşe yapmış oluyorum. Başını doladım. Onun yanındakine battım. Aynı trabzan tepesine 2 tane yapıyorum. Burada arttırma da yapmış oldum. Başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 zincir. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Bakın bu şekilde köşelerimi yapmış oluyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar burada bir köşemi daha yapıyorum. Bakın hemen önümdekine batıp aynı trabzan tepesine 2 tane. Bu şekilde. Çok da minik olmuyor aslında motiflerimiz. Tekrar başını doladım. Son bir tane kaldı. Hemen ona batıyorum. İkili trabzan. Bakın burada 4 tanem var. Hemen 2 zincir. Tekrar başını doladım. Aynı trabzan tepesine batıp ikili trabzan ve sıramı bu şekilde bitiriyorum. Bakın ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Arkadaşlar ilk çiçeğimizi bu şekilde yapıyoruz. Yani ilk başlangıcımız bu şekilde ama diğer tüm motifler birleştirilerek yapılıyor. İlk motifimizi bu şekilde yapıyoruz. Hemen iplerini de saklamak istiyorum. Şöyle her motifte iplerimizi saklarsak bizim için hem kolaylık olmuş olur hem de bitince böyle ip kargaşasının içinde kalmamış olursunuz. Benden söylemesi gerçekten zor oluyor diğer şekilde. Ama böyle her motifte hemen şöyle bir şipşak saklarsanız inanılmaz kolaylık olacaktır sizin için. Ben tabii ki şöyle üstün körün saklamaya çalışıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Gördüğünüz gibi iplerimi sakladım. Hemen diğer ipime geçtim. Daha önceden hazırlamıştım şöyle. Bakın. Yine ortasını aynı hazırlıyoruz. 12 tane ikili trabzan. Şöyle şurayı yeniden göstereyim. Bakın geçişimi yaptım. 3 zincirimi çektim. Başını doluyorum. Dibine tekrar batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen onun yanındaki trabzana battım. İkili trabzan. Burada köşe yapıyorduk. O yüzden bir zincir çekiyorum.
Dediğim gibi arkadaşlar şöyle minik minik yapıp dikebilirsiniz. Zaten aldığım modelde dikişliydi. Yani dikilmişti her köşeden. Ama o biraz zamanınızı alabilir. Ama benim zamanım var derseniz tabii ki o daha da güzel olur diye düşünüyorum. Ama bu birazcık kolaya kaçılmış. Evet. Bakın herhangi bir köşeden şöyle ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen onun yanındakine battım. Aynı yere 2 tane ikili trabzan. Başını doladım. Hemen onun yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Bakın burada ne yapıyorduk? Köşe yapıyorduk. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine, bakın şurada hemen şunun yanındaki boşluğa battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp bakın bu şekilde birleştirmemizi sağlamış oldum. 2 tane birleştirdik burada. Bu şekilde arkadaşlar bu motifi bitirelim. Evet arkadaşlar, ben tekrar sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Artık ne yapacaksanız bebek battaniyesi vesaire modeliniz bitene kadar hep bu şekilde birleştirerek devam edeceğiz. Kesinlikle motifi tek örmüyoruz. Şöyle ben yine ayrıntılı bir şekilde saklayamıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Bakın bu şekilde ikinci motifimi birleştirmiş oldum. Hemen yine üçüncü motifi de birleştirmeyi göstermek istiyorum. Kafanız karışmaması için. Yine bakın 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Geçişimi yapıyorum burada. Bakın hemen. Bugün kameramda bir şey var. Tam odaklamıyor. Evet. Hemen yandaki trabzan tepesine batırıp kaydırmamı yapıyorum. 3 zincir başını doladım. Tekrar zincirin dibine batıp ikili trabzan. Onun yanındakine batıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bir zincir. Bakın burada yine bu sefer buradan başlıyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle şuradan. Yani 2 birleştireceğiz ya şu şekilde. Şöyle arasından geçirdim. Bir zincirimi çektim. Ve yine aynı yere batırıyorum. Motiflerin yapımı kolay olduğu için çok zevkli yapılıyor bu model. Ben diğerini yaparken şöyle aslında bir tane motif olarak gösterecektim sizlere. Ama dayanamadım. O kadar güzeldi ki daha da büyütecektim aslında. Evet bakın. Burada şöyle tutuyorum. İster ortaya batırabilirsiniz. İsterseniz de şurada bakın. Şöyle şu aynı rengin arasından geçirip bir zincir çektim. Başını doladım ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde örmek dikerek örmekten, yani bu şekilde birleştirmek dikerek birleştirmekten daha kolay. Çok fazla arası da açık olmuyor. O yüzden ikisini de deneyebilirsiniz. Bakın hemen şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın hemen şuraya battım. İlmeğimi geçirdim. Ve yine motifimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Yine motifimizi bitirelim. Toplamda 6 tane şöyle yaprak olarak
kullanacağımız motifler 6 tane olacak. Ben 5 taneyi tamamlayıp 6.'yı yine beraber yapalım. Tam manasıyla yapımı kafanızda otursun diye. Ben 5 taneyi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 5 taneyi bu şekilde birleştirdim. 6.'yı da beraber birleştirmek istiyorum. Yine 12 tane ikili trabzanımı yaptım ve geçiş için hemen yanındaki trabzan tepesine başını dolamadan battım, kaydırmamı yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim, aynı yere batırıp ikili trabzan, onun yanındakine batırıp bir ikili trabzan daha yaptım, bir zincir çektim ve ipimi uzatıyorum. Bakın şöyle çevirdim, bakın şöyle nasıl tarif etsem, şöyle birinci değil de ikinci diyelim, hemen şöyle ikişer ikişer birleştirdiğimiz için hemen birleştirmemi yapıyorum, devam ediyorum. 2 tane aynı yere, bir tane onun yanına ikili trabzanımı yaptım, bir zincirimi çektim. Bakın şu şekilde de göstermek istiyorum. İp biraz lifli olduğu için dağılabiliyor tığımda. Evet, ikinciyi de birleştirdim ve devam ediyorum. Birleştirme aynı şekilde. Bir zincir çektim. Ve bakın şu şekilde tığımı batırdım. Ve tekrar bir zincir çekerek devam ediyorum. İlk çiçeğimizi birleştirmesini bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra da dediğim gibi tek tek birleştirmemizi yapacağız. Burada yine yanlış oldu. Şöyle aynı yere 2 tanemi yapıyorum. Hemen onun yanındakine bir tane, bir zincir, hızlı yapayım derken elimden kayıveriyor. Evet, bakın bu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Bundan sonrası zaten şöyle beyaz yapacağız yanına. Beyazın yanına tekrar çiçek. Şöyle göstereyim. Beyazın yanına tekrar çiçek. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hemen burayı bitirip bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde çiçeğimi bitirdim. Birleştirmelerimiz bu şekilde devam edecek. Hemen şöyle şuradan göstermek istiyorum. Bakın. Çiçeğimi yaptım. Hemen tek çiçeğimizden bahsediyorum. İlk başlangıcı. Çiçeğimi yaptım. Etrafına tekrar aynı şekilde beyazla devam ettim. Bir tane 3 renkli şöyle çiçeğimi bitirdim. Daha sonrasını bakın şöyle beyaza mavileri birleştiriyoruz. Yanına beyazları bu sıra şeklinde birleştire devam ediyoruz. Bir sırayı bu şekilde bitirdik. İkinci sıraya geldik. İkinci sırada da zaten burada beyazımız var. Hemen şu şekilde devam ediyoruz. Öre birleştirmemizi. Ben hemen şöyle tam ekran görüntüsü almanız için biraz kamerayı uzaklaştırıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ekran görüntüsünü alırsanız nasıl bir yol izleyeceğinizi buradan görebilirsiniz. Şöyle ekran görüntüsünü almak için iyice uzaklaştırmak istiyorum. Bu şekilde ekran görüntüsünü alın ve başladığınızda emin olun ki zevkle yapacağınız inanılmaz güzel bir model elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur.
Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.